Hiç düşündünüz mü? Bir uygarlık, bütün evrenin varlığını sürdürmek için insan kanına ihtiyaç duyduğuna inanırsa ne olur? Bu, korkunç bir hayal değil. Aztek İmparatorluğu'nun gerçeğiydi. Onlar için tanrılar, sadece tapılan varlıklar değildi. Tanrılar aynı zamanda aç, kana susamış güçlerdi. Eğer insan kalpleri onlara sunulmazsa güneş doğmaz, yağmur yağmaz, dünya karanlığa gömülürdü. Aztek inanç sisteminin merkezinde güneşin devamı fikri vardı. Onlara göre evrenin her çağı farklı bir güneşle temsil ediliyordu. Önceki 4 çağ yıkımla sona ermişti. 5. çağın, yani kendi dönemlerinin devam etmesi için kan gerekiyordu. Bu yüzden insan kurban etmek sadece dinsel bir görev değil, evrenin kaderini belirleyen bir zorunluluktu. Aztek mitolojisine göre tanrı Huitzilopochtli, güneşin ve savaşın efendisiydi. Her gün geceyle savaşıyor, şafağı getiriyordu. Ama onun bu savaşı sürdürebilmesi için insan kalbine, insan kanına ihtiyacı vardı. Kan, Aztekler için yaşamın özü demekti. Bir damla kan, tanrılara verilen en değerli hediyeydi. Ama sıradan damlalar yetmezdi. Onların gözünde gerçek kurban, göğsü yarılarak kalbi çıkarılan bir insandı. Bu inanç sadece rahiplerin veya yöneticilerin değil, sıradan halkın da zihnine işlemişti. Çünkü kurban törenleri toplu ayinler halinde gerçekleşiyor. Binlerce kişi tanrılara adanan bu kanlı sahneleri izliyordu. Halk, kanın toprağa düşüşünü kutsal bir işaret olarak görüyordu. Kan akmadıkça yağmur da yağmazdı. Azteklerin dünyasında savaş sadece toprak kazanmak için yapılmazdı. Asıl amaç kurban edilecek esirler toplamaktı. Bu yüzden Aztekler sık sık çiçek savaşları denilen özel savaşlara girerlerdi. Amaç düşmanı öldürmek değil, canlı yakalayıp tanrılara sunmaktı. Savaş meydanında esir düşmek ölümden beterdi. Çünkü esirler tapınak merdivenlerinde kurban edilmek üzere saklanırdı. Aztek rahipleri kurban törenlerini adeta bir sanat haline getirmişti. Tüylerle süslenmiş, altın maskeler takmış rahipler, obsidyen bıçaklarını göğe kaldırarak töreni başlatırlardı. Rahipler için bu, tanrılarla doğrudan konuşmamın yoluydu. Ellerinde tuttukları kalp, evrenin devam etmesini sağlayan yakıt gibiydi. İşte bu yüzden Aztek İmparatorluğu, tarihin en kanlı ritüellerinden birine sahne oldu. Her yıl binlerce insan, güneşin ve yağmurun devamı için feda edildi. Bu sadece dinsel bir uygulama değil, aynı zamanda siyasi bir güç gösterisiydi. İmparator, ne kadar çok kurban sunarsa, o kadar güçlü sayılırdı. Kan, iktidarın diliydi. Aztek inancı, bize insan zihninin en karanlık köşelerini gösterir. Bir halk, tanrıların gazabından korktuğu için kendi çocuklarını bile feda edebiliyordu. Bugün bize korkunç gelen bu gelenek, onlar için evrenin ayakta kalmasının tek yoluydu. Böylece Azteklerin karanlık inancı, tarihin en kanlı törenlerine kapı araladı. Ve bu yolculuk, bizi gitgide daha dehşet verici sahnelere götürecek. Aztek İmparatorluğu'nda savaş, yalnızca toprak kazanmak veya düşmanı yok etmek için yapılmazdı. Onların savaş anlayışının özünde, tanrılara sunulacak esirler vardı. Çünkü kan akmadıkça güneş doğmaz, evren varlığını sürdüremezdi. Bu yüzden Aztek savaşçılarının amacı, düşmanı öldürmek değil, onu canlı ele geçirmekti. Bu özel savaşlara çiçek savaşları denirdi. Çiçek savaşları, kanlı savaş meydanlarından farklıydı. Burada önemli olan zafer değil, yakalanacak kurbanlardı. İki düşman ordu karşı karşıya gelir. Ama öldürülen her düşman tanrılar için kaybedilmiş bir fırsat sayılırdı. Esir alınan savaşçılar ise tanrıların sofrasına sunulacak en değerli armağandı. Aztek savaşçıları çocukluktan itibaren bu görev için yetiştirilirdi. Henüz küçük yaşta savaş okullarına alınan gençler sadece kılıç kullanmayı değil, düşmanı diri yakalamanın inceliklerini öğrenirdi. Obsidyen taşından yapılmış keskin kılıçlar, yani macuahuit, ölümcül darbeler indirmek için değil, düşmanı yaralayarak teslim almak için kullanılırdı. Böylece savaş meydanı adeta bir av sahnesine dönüşürdü. Bir Aztek savaşçısı için en büyük şeref, düşmanı sağ ele geçirip tapınağın merdivenlerine taşımaktı. Çünkü her getirilen esir, hem tanrılara kan demekti, hem de savaşçının toplum içindeki itibarını artırıyordu. Kurban getiren savaşçıya özel hediyeler verilir. Şeref şölenlerinde adı övgüyle anılırdı.
Esir düşenler içinse kader belliydi. Tapınakta kanlı bir ayin. Bu nedenle savaş meydanında Aztek askerlerine karşı direnmek, çoğu zaman ölümden daha korkutucuydu. Çünkü ölmek, acının sonu demekti. Fakat esir düşmek, göğsünün tapınak taşında yarılacağı anlamına geliyordu. Çiçek savaşları aynı zamanda siyasi bir araçtı. Aztek İmparatoru, çevresindeki küçük krallıklara gözdağı vermek için düzenli olarak bu savaşları başlatırdı. Böylece hem siyasi otoritesini pekiştirir, hem de tanrılara sunulacak kurban stokunu doldururdu. Binlerce esir, zincirler içinde başkent Tenochtitlan'a getirilir. Kurban gününe kadar tapınakların zindanlarında bekletilirdi. Tören günü geldiğinde, esirler tapınak avlusunda toplanırdı. Vücutları zincirlerle bağlanır. Üzerlerine kutsal boyalar sürülürdü. Onlar artık insan değil, tanrılara adanmış yaşayan hediyelerdi. Halk, tapınağın önünde toplanır. Esirlerin gözlerindeki korkuya tanık olurdu. Rahiplerin soğuk bakışları altında, kaçınılmaz sona adım adım yaklaşılırdı. Azteklerin gözünde bu bir vahşet değil, evrenin devamı için zorunlu bir görevdi. Ama biz bugün geriye baktığımızda, savaş meydanlarında esir toplayan bu medeniyetin aslında kendi sonunu da hazırladığını görürüz. Çünkü kanla ayakta duran bir uygarlık, kanla yıkılmaya mahkumdur. Aztek dünyasında bir esirin kaderi, tapınak merdivenlerinde sona ererdi. Çünkü o taş basamaklar, sıradan bir yol değil, ölümle tanrıların buluştuğu kapıydı. Yüzlerce yıl boyunca binlerce insan bu merdivenlerden yukarı sürüklendi. Yukarıya çıkan herkes, aşağıya yalnızca cansız bir beden olarak inerdi. Tören günü geldiğinde, Tenochtitlan'ın kalbi çarpardı. Halk, büyük meydanda toplanır. Çocuklar annelerinin ellerine sıkıca sarılır. Rahipler ise tapınağın doruğunda tören için hazırlanırdı. Gökyüzü dumanla kaplanır. Meşalelerden ve tütsülerden yükselen koku, meydanı ağır bir sis gibi sarardı. Esirler, zincirler içinde merdivenlerin dibine getirilirdi. Her biri kutsal boyalarla işaretlenmişti. Yüzlerinde kırmızı, vücutlarında siyah çizgiler. Bu, onların artık insan değil, tanrılara adanmış kurbanlar olduğunun işaretiydi. Merdivenlerin başında bekleyen rahipler, obsidyen bıçaklarını göğe kaldırarak tanrılardan izin isterdi. Merdivenlere sürüklenen esirlerin çığlıkları, davul sesleriyle bastırılırdı. Tepenin doruğunda, taş altar üzerinde her şey hazırdı. Esir yere yatırılır. Rahip göğsünü açar ve tek bir hamlede kalbine ulaşırdı. Kalp, hala atıyorken göğe doğru kaldırılır, güneşe sunulurdu. Bu anda halk, gökyüzüne doğru bağırır, tanrılara şükrederdi. Çünkü o an, evrenin devam ettiği ana işaret ediyordu. Ama bu sadece bir ölüm değil, bir gösteriydi. Merdivenlerden aşağı bırakılan bedenler, halkın gözleri önünde yuvarlanır, kanları basamaklara bulaşırdı. Aşağıda bekleyen görevliler, cesetleri sürükleyerek bir kenara taşırdı. Bazen derileri yüzülür, kemikleri kurban hatırası olarak saklanırdı. Törenin ihtişamı, Aztek İmparatorunun gücünü gösterirdi. Ne kadar çok kurban verilirse, imparatorun otoritesi o kadar artardı. Halk için bu, tanrıların lütfuna erişmenin bedeliydi. Ama esirler için, o taş merdivenler korkunun ve çaresizliğin yoluydu. Tapınak merdivenlerinde akan kan, Aztek uygarlığının sembolü haline geldi. Güneş piramidinin basamakları, adeta sonsuza kadar silinmeyen kırmızı bir iz taşıyordu. Ve her yeni gün, yeni kurbanlarla tekrar aynı sahne yaşanıyordu. Bugün o taş basamaklara baktığımızda, sadece taş değil, binlerce çığlığın yankısını da görürüz. Azteklerin gözünde bu kutsallık, bizim gözümüzde ise insanlığın en karanlık sayfalarından biridir. Aztek tapınaklarında gerçekleşen kanlı ayinler, sadece rahipler ve kurbanlarla sınırlı değildi. Bu törenler, binlerce insanın gözleri önünde yapılırdı. Kadınlar, yaşlılar ve hatta çocuklar. Herkes bu sahnelerin tanığı olurdu. Çünkü Aztekler için kurban törenleri yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda toplumsal bir şölendi. Tören gününde Tenochtitlan'ın büyük meydanı dolup taşardı. Çevre köylerden insanlar akın eder. En güzel giysilerini giyer. Çocuklarını da yanlarına alırdı. Onlar için bugün sıradan bir ayin değil, tanrıların kutlamasıydı. Davullar gökyüzünü doldurur. Tütsü kokusu havayı sarar. Yüzlerce meşale meydanı kan kırmızısı bir ışığa boyardı. Çocuklar için bu manzara korkutucu olduğu kadar büyüleyiciydi.
Küçük gözler, tapınak merdivenlerinden kanın akışına tanık olurdu. Bazıları korkuyla annelerinin eteklerine sarılır. Bazıları ise hayranlıkla izlerdi. Çünkü aileleri onlara bunun tanrıların isteği olduğunu öğretmişti. Kan görmek, onlar için dünyanın devam ettiğinin kanıtıydı. Aztek toplumunda bu törenlere katılmak bir görevdi. Halk, tanrılara kurban verildiğini görmeden kendini güvende hissetmezdi. Yağmurun yağması, güneşin doğması, toprağın bereketi, hepsi bu kanlı ayinlere bağlanmıştı. Bu yüzden hiçbir anne çocuğunu bu törenlerden uzak tutmazdı. Çocuklar, daha küçük yaşta kan ve ölümle tanışırdı. Kurbanların çığlıkları, rahiplerin dualarıyla karışır, kalabalığın bağırışları göğe yükselirdi. Ve o kalabalık, bu sahneleri yalnızca dehşetle değil, gururla da izlerdi. Çünkü onlara göre her damla kan, tanrıların rızasını kazanmak demekti. Ama bu tanıklığın bir başka yüzü de vardı. Korku. Çocukların zihinlerinde bu görüntüler derin izler bırakırdı. Belki de hayatlarının ilerleyen yıllarında, bu ayinlere katıldıklarında korkuyla hayranlık arasındaki ince çizgiyi taşıdılar. İnsanlığın en karanlık tarafı, onların gözünde sıradanlaşmıştı. Aztekler için bu bir kutlama, bizim içinse insan ruhunun en ağır sınavlarından biri. Halkın tanıklığı, Aztek kurban ritüellerini yalnızca dini değil, aynı zamanda toplumsal bir gerçeklik haline getirdi. Ve bu tanıklık, kuşaktan kuşağa aktarılmış bir miras oldu. Aztek İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca kanla beslenen bir uygarlık oldu. Tanrıların varlığını sürdürmek için dökülen her kalp, onların gözünde evreni ayakta tutuyordu. Fakat kanla büyüyen her imparatorluk gibi, onların da sonu yine kanla gelecekti. 1519 yılında Hern Cortes önderliğinde İspanyollar, Meksika topraklarına ayak bastı. Yanlarında tüfekler, atlar ve demir zırhlar vardı. Aztekler ise onları başlangıçta tanrılar olarak gördü. Çünkü efsanelerinde doğudan gelecek sakallı beyaz adamların imparatorluğu yıkacağı söylenirdi. Bu kehanet, korkunun ilk kıvılcımı oldu. İspanyollar yalnız değildi. Azteklerin etrafındaki düşman kabileler, yıllardır kurban edilmekten bıkmıştı. Tlaxcala gibi halklar, Cortes'in yanında yer aldı. Azteklerin en büyük gücü, yani kurbanlarla halkı korkutma strategisi, bu kez onların en büyük zayıflığına dönüştü. Çünkü çevredeki herkes, bu kanlı ritüellerin artık bitmesini istiyordu. Tenochtitlan, görkemli göl şehri, İspanyolların kuşatmasıyla sarsıldı. Şehirde açlık başladı. Tapınaklarda hala kurbanlar veriliyor. Rahipler tanrıların zaferi getireceğine inanıyordu. Fakat halkın bir kısmı artık şüpheye düşmüştü. Yıllardır kanla süren bu düzen onları kurtaramıyordu. Son büyük ayinlerden biri, aynı zamanda Azteklerin çöküşünün habercisi oldu. İspanyollar bir festival sırasında tapınağa saldırdı. Yüzlerce kurbanlık esir ve seyirci, kılıçların ve mızrakların gölgesinde katledildi. Tapınak merdivenlerinden bu kez Azteklerin değil, Aztek rahiplerinin kanı aktı. 1521 de Tenochtitlan Dust. İmparator Cuauhtémoc esir alındı. Şehir, yangınlarla, açlıkla ve ihanetle yerle bir edildi. Bir zamanlar tanrıların kanla doyurulduğu piramitler, şimdi İspanyolların mızrakları ve haçlarıyla çevriliydi. Aztekler kanla yükselmişti. Ama aynı kan onların sonunu da hazırladı. Bugün geriye baktığımızda, onların görkemli şehirlerinin kalıntılarında hala bu kanlı geçmişin gölgesini görürüz. Tapınak taşlarında kurbanların yankısı, tarihin unutulmaz çığlıkları olarak kalır. İhanet, açlık, hastalık ve yeni gelenlerin acımasızlığı. Tüm bunlar birleştiğinde Aztek uygarlığı tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Ama geriye kalan tek şey, insanlığın hafızasına kazınmış şu sorudur. Bir uygarlık, tanrıların isteği uğruna kendi çocuklarını bile kurban ettiğinde, gerçekten kendi sonunu hızlandırmış olmuyor muydu?